İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Emir. Emir, Community platformunun kurucusu. Kendisi bu girişiminden bahsedecek ve girişimcilere yönelik birçok fikirden ve birçok projesinden bahsediyor olacak. Merhaba Emir, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz seni tanıyalım ilk olarak. Emir ben, 29 yaşındayım, girişimciyim. Aslen yazılım geliştiriciyim aslında. Yazılım geliştiriciden girişimciliğe dönmüş bir profilim. 4 yıldır kendi işimle uğraşıyorum. Bunun son 2,5 yılda community üzerinde oldu. Aslında bir yazılım şirketim var. 2,5 yıl önce de community projesini yazılım şirketi içerisinden dışarı çıkardım. Bir Amerikan şirketi olarak kurdum. Şu anda 56 ülkede kullanılıyoruz. Topluluklar her gün artıyor. Her geçen gün yeni topluluklar katılıyor aramıza. Yeni insanlar katılıyor. Etkinlikler düzenliyorlar. Biz de heyecanla takip ediyoruz onları. Mesela şimdi ben community'yi bu arada ekran paylaşımı olarak da izleyenlerimize ekranın yan tarafında gösteriyorum. Şimdi birçok topluluklar koymuşsunuz. Mesela İstanbul'da gerçekleştirilen yazılımcı buluşmaları diye bir platform gördüm. Tüm toplulukları gösterdiğim zaman da şöyle bakalım. Genelde hep yazılımcı buluşmaları, açık kaynak platformları, ING İnovasyon Merkezi diye bir şey var. Trendyol Meetup var. Bilgi Adam var, software, ya bayağı bir etkinlik düzenliyorsunuz aslında baktığım zaman. Doğru. Şimdi Türkiye'deki en büyük ihtiyaç, yani en büyük gereklilik zaten bu. Networking, yani insanların birbiriyle tanışması, aynı işi yapan kişilerle bir araya gelmesi ki ben mesela yıllar evvel, bundan çok önce, ya 12-13 yıl önce Amazon'da ilk satış yapmaya başladığımda Türkiye'de Amazon'da ticaret yapan kimse yoktu ya da tek tük çok az kişi vardı ve bu insanlar birbirlerini tanımıyordu. Ben hep şunun telaşı içindeydim. Ya benim kafada olan birkaç kişi olsun da şöyle bir oturup sohbet etsek, muhabbet etsek, kendi işimi biraz geliştirsem diye hep böyle hevesleniyordum. Tabii o zamanlar community gibi ya da işte Facebook gibi platformlar çok fazla kullanılmadığı için, bu işler için kullanılmadığı için ben bulamıyordum açıkçası. O yüzden bu girişimciler için bence muazzam bir kaynak community. Peki hikayeniz nasıl başladı, community hikayeniz? Community ile ilgili şöyle bir kısa araya girebilirim. Community şu anda dikeyde yazılımcıların, product, ürün geliştiricilerin, dijital marketingle uğraşan insanlar genelde kullanıyor. Yani IT sektörü olarak bir dikeyi var community'nin. Ama aslında her şey olabilir. Bir tenis topluluğu da olabilir. İstanbul Caddebostan tenis topluluğu da olabilir orada. Veya basketbolla uğraşan kişiler de olabilir ki Sinan Güler bu arada kullanıcılarımızdan bir tanesi. Güzel bir DAO platformu var community üzerinde. Aslında biz orada etkinlik düzenleyen taraf değiliz. Aslında bir serimiz var Community Originals altında. Bu Netflix Originals gibi kendi etkinliklerimizi düzenlediğimiz bir alanımız var. Ama biz orada sadece platform sağlayıcıyız. Bizim üzerimizden topluluğunuzu oluşturuyorsunuz. Bilet satışları yapabiliyorsunuz. Abonelikler alabiliyorsunuz topluluğunuza. Etkinlikleri düzenleyen kişi siz oluyorsunuz aslında. Bir topluluk organizatörü olarak, topluluk lideri olarak sizler oluyorsunuz. Diğer tarafta ben de katılıyorum. Ben de yıllarca topluluklarla ilgilenmiş biriyim. Yazılım topluluklarını yakalamış, onlarla büyümüş, onlarla gelişmiş biriyim ben de. Ve gerçekten çok değerli. Kendi alanınızda, özellikle niş alanlarda aynı işi yaptığınız, aynı günün sonundaki ihtirasınızın diyeyim artık, o passionate'in aynı olduğu insanlarla bir yere gelmek gerçekten çok keyifli oluyor. Çok güzel sohbetler ve kariyer olarak da dünyaya bakış açısı olarak da sizi geliştiren güzel çıktılar ortaya çıkıyor deyip o kısa bir es vereyim dedim ama biraz uzadı galiba. Yok, sıkıntı yok. Şimdi ben tabii ki community'nin işleyişi ve girişimcilerin o sistemi nasıl kullandığıyla alakalı ve izleyenlere de faydalı olabilecek şekilde sorularım var zaten. Onları soracağım ama öncesinde ben biraz hani community'nin kendisinden bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum. Bir Türk şirketi değil community, Amerikan şirketi. Doğru. Anladığım kadarıyla. Doğru. Neden bu şirket Amerika'da, neden Amerika'da hizmet veriyor? Hikayeden bahsedeyim öncesinde isterseniz. Ben topluluklara gönül vermiş biriyim. Yaklaşık 10 yıldır, hatta daha da geriye gelirsek 15 yıldır toplulukların içerisindeyim. Bu nasıl topluluklar bu arada? Online IRC kullanıyorduk ve forumlar vardı biliyorsunuz. Mutlaka yolunuz düşmüştür forumlara. News grupları vardı. Evet. Haber grupları. Aynen öyle, Google News gruplar vardı. Onlara dahildik. Yani bir şekilde bir topluluğun bir parçasıydım çok uzun süre boyunca. Biraz da meslek de bu tarafta insanı yönlendiriyor. Yazılım geliştirici olunca bir şeyi arıyorsunuz. Böyle aynı problemlerle uğraşan insanları yakalama ihtiyacı da duyuyorsunuz. Forumlar, IRC'ler uzun zamandır kullandığımız ortamlardı. Dolayısıyla ben toplulukların şeyinden geliyorum. Böyle en başlangıçlarından gelen biriyim. 2010 yıllarında da Türkiye'de bir toplulukla tanıştım. Python topluluğuydu. Bir yazılım diliyle ilgili bir topluluktu. Python diliyle ilgili bir topluluktu. İlk defa fiziksel olarak insanların bir araya geldiğini orada gördüm. Normalde forumlar, IRC'ler de aslında benim dünyam, topluluk dünyam.
Orada bayağı etkilenmiştim. İnsanlar, sohbet çok güzeldi ve networking vardı. Herkes bir şeyler paylaşıyordu ve fikir alışverişleri dönüyordu. Aynı zamanda iş olanakları çıkıyordu ortaya. İşte biz şöyle şöyle şeyler yapıyoruz. Ben de o konuyla ilgileniyorum. Gel bir tanışalım, beraber ne yapabiliriz diye gibi. Çok güzel bir networking ortamı oluşmuştu orada. Ben çok etkilenmiştim ondan. Ondan sonra da yaklaşık 2014 yılı gibi PHP, benim ilgilendiğim bir dille ilgili, yazılım diliyle ilgili bir topluluk oluştururum Türkiye'de. 7 yıl boyunca da her ay etkinlikler, her ay küçük etkinlikler, 50-60 kişinin katıldığı etkinlikler, yılda bir kez büyük bir konferans, yurt dışından katılımların da olduğu büyük bir konferans düzenledik. Her yıl devam etti bu konferanslar. Workshop, atölye çalışmaları düzenledik ve ben burada bunları düzenlerken aslında organizatör şapkası taktım. Topluluk insanıydım ama bir organizatör şapkası takmış oldum bu alanda. Ve bu organizatör şapkamla da şunu keşfettim. Var olan platformlar toplulukların ihtiyaçlarını, yani bir organizatörün ihtiyacı olan şeyleri karşılamıyor. Community fikri aslında buradan ortaya çıkan bir fikir. Ne gibi ihtiyaçlar? Bir konferans düzenleyeceksiniz, bilet satmanız gerekiyor insanlara. Bir mekan kiralıyorsunuz, yemesi, içmesi, yurt dışından kişilerin gelmesi, sponsorlarla belli bir yere kadar gidebiliyor ama bir yerden sonra da bilet satmanız gerekiyor. Her ne kadar topluluk organizasyonu olsa da, yani kar amacı gütmeyen bir organizasyon olsa da büyük başlıkta. Bu bilet satışlarını yapmak için Eventbrite kullanıyorduk. X bir platform kullanıyorduk veya yerine. Konuşmacı çağrısı açacağız. Dünyadan insanlar oraya taslak gönderiyorlar konuşma yapmak için, İstanbul'a gelmek için. Konuşmacı çağrısı açacağız. Başka bir platform kullanıyoruz veya Google Formlardan ilerliyoruz. Aylık etkinlikler düzenleyeceğiz. Sadece ihtiyacımız olan RSVP almak, yani LCV almak, lütfen cevap verin almak. Onun için ayrı bir platform kullanıyoruz. Yani günün sonunda bunlar o kadar birikiyor ki mail göndermesi için ayrı bir platform, reklam çıkacağız, onun için ayrı platformlar derken öyle bir dünyaya giriyorsunuz ki sürekli bir yerden subscription başlatıyorsunuz. Sürekli bir yerden farklı bir araç kullanıyorsunuz ve günün sonunda ortaya yönetilemez bir ekosistem oluşuyor. Çünkü tek organizatör olmadığınız zamanlarda insanlarla paylaşımını götürmek zorunda kalıyorsunuz bunları. Ve takip edilemez bir organizasyon sürecine girmiş oluyorsunuz. Community'deki amacım bunları tek bir platformda toplamaktı. Amaçlarımdan bir tanesi buydu en azından. Diğer bir amacım da etkinlikler sosyal, değil mi? Topluluklar sosyal bir ortamlar. Her ne kadar online topluluklar da olsa hayatımızın içinde, fiziksel topluluklar da var ve sosyal bir ortam var orada, bir iletişim var. Ve bu aslında tamamen sosyal olması gereken bir platform olması gerekiyor. Aslında ikisinin birleşimi oldu. Sosyal topluluk odaklı sosyal etkinlik platformu dememizin sebebi de bu. Ben mesela TUER'i takip ettiğim zaman hangi etkinliklere katılacak, hangi topluluklara katılmış bilgim oluyor veya hangi konuşmaları yapmış, hangi etkinliklerde veya hangi etkinliklerde konuşma yapacak benim direkt feedime düşüyor. TUER bu etkinliğe katılıyor şeklinde. TUER benim arkadaşım. TUER'i ben takip ediyorum community'de ve TUER buraya katılıyormuş, ben de katılayım deyip gidebiliyorum. Tabii açık profiller olduğu gibi kapalı profiller de var içerisinde sistemin, platformun. Orada bir sosyallik oluyor. İkisini birleştirmek de aslında amacım. Şirketi Amerika'da kurma nedenim ise aslında investment'ı, yatırımı kolay şekilde almaktı. Çünkü Türkiye'de yatırım anlamında çözülmeyen problemler var. Henüz o altyapının oluşmadığı, yasal olarak oluşmadığı ve aslında o yatırımı alırken farklı yollardan ilerlediğiniz durumlar var. Ve aynı zamanda bir de marka algısı var. Her iki nedenden dolayı da ben Amerika'da kurmayı tercih ettim diye özetleyebilirim. Şimdi Amerika'da, çünkü onu sormamın özellikle sebebi şuydu. Yani sistemin işleyişi ayrı bir konu tabii ki. Amerika'da muhasebe işlemleri işte biraz zor. Yani çok kolay bir işlem değil. Tamam, Türkiye'deki daha da zor belki ama Amerika'da hata yaptığın zaman IRS, özellikle oradaki vergi dairesi ensene çok fena yapışıyor ve seni hiç bırakmıyor. Yani yaptığın hataları affetmiyor da. Çok büyük cezalar kesebiliyor. Vatan hainliği aslında. Amerikan vatandaşıysan adam öldür daha iyi diyor. Evet, IRS'le ilgili bir problemin varsa, yani vergi kaçırdıysan. Kötü olan ne? Bir dakika. Benim Siri yine coştu. Ben ne dediğimi unuttum ya, aklım aldı bu benim. Ben araya girdim, tamam, vatan hainliğiyle. Oradan başlayalım, tamam. Muhasebe hizmetini biz aslında, yani muhasebe tarafını biraz ignore ettik. Biraz ignore ettik o tarafı başlarda. Şimdi mükellefle çalışıyoruz. Amerika operasyonuna yakın zamanda başladılar. Bütün operasyonu aslında devretmiş olduk mükellefe. Eyalet vergilerinden, vergilendirmelerden, beyanlardan ve bookkeeping hizmeti dediğimiz, yani bu bizdeki defter tutma hizmetlerine kadar her şeyi karşılıyorlar. Ve aynı zamanda yani bunu karşılamakla kalmıyorlar. Sizin için orada bir danışman oluyorlar.
Bu da ne demek? Şirket kurulumunda örneğin Amerika'daki bizdeki gibi AŞ veya Limited gibi farklar var. İNC, LLC gibi. Oralarda yaptığınız işe göre hangi klasmanda yer almalısınız? Yani Apple gibi bir klasmanda mı yer almalısınız? İNC mi olmalısınız veya farklı alternatifleri sizi yönlendirebiliyorlar. Başka durumlarda yine vergisel konularda araya girip müdahale edebiliyorlar veya yaptığınız yanlışlar varsa düzeltilebilir oluyor bu arada Amerika'da bu yanlışların belli bir aşamaya kadar tolere ediliyor ve hep şeyleri var. Yani beyan günü atıyorum ayın 10'unda ama ondan sonra bir şey geliyor. Bir erteleme süreci geliyor. Sonradan veriliyor. Belli bir yere kadar tolere edilebiliyor. Birçok hizmeti mükellefle alıyor. Yani biz aslında mükellefe bıraktık orayı. Şu anda arkamıza yaslandık. İşimize odaklandık ve orada devam ediyoruz. Bunu detaylı sormamın amacı da şu. Şimdi Türkiye'de birçok kişi yazılım girişimi, yazılım projeleri üretme aşamasında. Yani zannediyorum ki 2023 yılında en az 20-30 bin farklı proje hayata geçecek. Ve herkes nasıl ilk adım atacağını bilmiyor. Yani ben Türkiye'de bir şirket kurmalıyım projem için. Türkiye'de kursam mı daha iyi olur? İşte teşvikler var mı? Mesela Şadi Bey gelmişti buraya. Kendisine ben sormuştum. Yani Türkiye'de nasıl teşvikler veriliyor? O da birkaç yorumda bulunmuştu. Merak edenler zaten izleyebilirler o videoyu. Ama Amerika'da kurmak mı daha mantıklı şirket? Çünkü Amerika'ya kurduğun zaman bu sefer oradan da yatırım alabiliyorsun. Orada da bir değerleme elde edebiliyorsun. İşte kredi kullanılabiliyor. Mesela benim en çok hoşuma giden nokta da o. Amerika'da şirket kurduğunda ve bir banka hesabı açtığında ister mükellefle aç, ister kendin aç ki mükellefle biraz daha kolay olabiliyor o işlemler. Banka hesabı açtığında ve bir para akışı başladı. Mesela sizin community sisteminiz var. İşte ücretsiz kullanıyor insanlar ama ücretli kullanmak isteyen de yanlış hatırlamıyorsam $8 bedel ödüyor aylık. Doğru. Şimdi sizin orada bir para akışınız var. O para sürekli bir banka hesabına geliyor. Amerika banka hesabına geliyor. Bir süre sonra bankalar size kredi teklif edebiliyor. Yani ki ben bunu yaşadım. Her zaman da yaşıyorum. 3 ayda bir, 4 ayda bir banka diyor ki gel Tuğer sana biz işte şu kadar $1000 kredi verelim. Bu çok muazzam bir şey. Sen şimdi Türkiye'de ister şirket ol, ister birey ol, istediğin kadar paran olsun. Findex kredi puanın 1900 en tavan puan olsun. Türkiye'de hiçbir bankadan o kadar nakit kredi alamazsın. Doğru. O Doğru. banka ama Amerika'daki banka seni bilmiyor aslında. Sadece oradaki finansal akışını biliyor. Evet ve yurt dışından bir şirketsin yani. Tabii yabancısın bir de onların Evet, gözünde. yani hiç vergi numaran yok Amerika'da. Kimlik numaran yok Kimliğin aslında. yok. Vergi numaran var ama kimlik numaran yok. Zaten bu konu aslında mükellef burada benim için bir painkiller oldu tam anlamıyla. Çünkü mükelleften önce ben başka bir Bench adında bir firmayla çalışmayı denedim. Bench. Burası da bir girişim ve inanılmaz övülen bir girişim. Yani herkes böyle şey diyor işte tax problemimi Bench çözdü, işte bookkeeping'imi Bench çözdü vesaire. Ben bu arkadaşlarla onboarding sürecine girdim ki bu arkadaşlar hiç ucuz değil. Onboarding sürecine girdim. Bu da şu demek yani vergi sistemi olduğu için işin içinde yani bir subscription başlatıp şey yapamıyorsunuz. Bir kullanıcı olamıyorsunuz. Sizle mutlaka görüşmeleri gerekiyor, öğrenmeleri gerekiyor. Statement'lar yani bankaya gelir giderlerinizin bir paylaşılması gerekiyor, göz atmaları gerekiyor vesaire. Ben bu arkadaşlarla bir onboarding sürecine girdim. Bana yaklaşık 10 saat kaybettirdiler bu konuda. Günün sonunda şöyle bir şey oldu. Biz size hizmet veremiyoruz oldu. Çünkü uluslararası bir şirket. Community her ne kadar Amerikan şirketi olsa da Delaware'de kurulmuş bir şirket olsa da HQ Türkiye'de, İstanbul'da, Kadıköy'de aslında yeri ve bu bir international company konumuna geçiyor. Bununla dikkat edilmesi gereken yerler var. Bununla vergi sistemleri karışabiliyor. Ve Community bir spin-off proje. Bu spin-off projeden kastım şu. Aslında benim bir yazılım şirketim var. 4 yıldır aktif bir yazılım şirketim var ve Community'yi bunun içerisinden çıkardık. Yani bu ne demek aslında? Ben Community'yi geliştirme aşamasından bu yana Türk şirketten fonladım demek. Aslında hem girişimci olarak. Çünkü orada da çalışan arkadaşlar vardı. SGK'ları ödendi, maaşları ödendi, sair giderleri oldu ve bunların hepsini yazılım şirketim üzerinden yaptım. Sonradan ben Community'yi kurdum ve hal böyle olunca ne oluyor? İki şirket organik olarak bağları olmasa da şeyleri karışmış oluyor. Defterleri karışmış oluyor. Evet. Bu kötü bir şey bu arada. Bunu yapmanızı önermiyorum ama günün sonunda bunu yapmaya mecbur kalabiliyorsunuz birçok nedenden dolayı. Tekrar söylüyorum bu kötü bir yol. Eğer imkanınız varsa hemen mükelleften yani birinci günden şirketinizi kurup bütün gelir giderleri şirketinin üzerinden yapın. Ama dediğim gibi bu da finansalları karıştıran bir durum. Yatırımcı gözüne de kötü bir durum. Çünkü yatırımcıya gidip şunu ispat etmek çok zor. Community'de şu anda 10 kişi çalışıyor. 10 kişi çalışıyor ama Amerikan şirketinde değiller.
Türkiye'deler. Bu sefer iki şirketin finansalları karışmış oluyor. Dolayısıyla eğer imkanı olan girişimciler varsa spin-off projelerde bu zordur, anlarım. Ben de yaşadığım için direkt anlarım. Ama eğer imkanları varsa hemen sıfırdan, gün birden şirketlerini kursunlar. Bir mükellef gibi bir yere emanet etsinler. Ve onların yönlendirmeleriyle kontraktör olarak birilerini mi çalışacaklar, kontratlı olarak birilerini mi çalışacaklar veya employee olarak mı alacaklar? Onların yönlendirmeleriyle devam etsinler ki şu anda bu bayağı cazip aslında. Evet. Türk lirasının değer kaybından dolayı herkes aslında dolarla kazanç elde etmek istiyor. Kesinlikle. Bu da bir yerde aslında emeklilik de malum. Biz muhtemelen emekli olamayacak şeydeyiz. Dolayısıyla çok da hayal kurunu görmedim açıkçası. Yıllardır iş yapıyorum ve emeklilik hayali kurunu hiç görmedim. Dolayısıyla SGK biraz burada umarım başıma bir şey gelmez ama SGK biraz ignore edilebiliyor. Tabii ki herkes kendinden ödüyor. Şahıs tabii. şirketi kuruyor, kendinden ödüyor. Tercih. Bağkurunu ödüyor gibi tercih meselelerine kalıyor. Şimdi zaten ben bu işi şeye benzetiyorum. Kendi başına, yani bir girişimcinin kendi başına işte community gibi ya da farklı bir proje, yazılım projesi veya herhangi bir projeyi kendi başına yapması ya da dağınık bir şekilde çalışması. İşte şirketi A yerinden kurayım, muhasebe hizmetini Pakistan'dan alayım, banka hesabını şuradan alayım, onu buradan yapayım dediği zaman bana göre bu iş babet ayakkabılarla trekking yapmaya benziyor. Doğru, çok doğru. Yani ne olacak? 2-3 adım atarsın, evet, o adım bir şekilde atar ama 4. adım acı vermeye başlar. 5. 6. adım ayakların kanar. 10. adımda ilerleyemezsin. Geri Kesinlikle. dönmek zorunda kalırsın. Kesinlikle. Ve bitersin. Kesinlikle. O yüzden vergi işleri çok kritik işler. Muhasebe işleri çok kritik işler. Evet, vergi, finans. Finans, Demin tabii. kredi konusuna değindik. Ya şöyle bir gerçek var. Girişimcilik bir konu, startup bir konu. Şirketin bir CEO'su vardır, bir CTO'su vardır ama şirketi şahlandıran CFO'dur. Krediyi alır, allem eder, kallem eder, şirketin değerlemesini yükseltir, exit'lar. CFO'lar burada nokta atış kişilerdir kredi kullanma konusunda. Biz yine Stripe üzerinden ilerliyoruz. Neden Amerikan şirketi kurmamızın nedenlerinden bir tanesi de Stripe'tı. Bütün dünyadan ödeme almak istiyoruz ve bütün dünyaya aslında payout yapmak istiyoruz. Çünkü siz bilet satınca community üzerinden biletin gelirlerini sizin hesabınıza gönderiyoruz. Dolayısıyla sizin de burada ödeme yapabiliyor olmamız gerekiyor size de bu tarafta. Bu yüzden de Stripe güzel bir ödeme. Hani bütün sektörün herhalde bayıldığı bir ödeme sistemi. Stripe kesinlikle ben de kullanıyorum. Çok iyi. Ve Stripe de bu arada kredi veriyor. Stripe'da da böyle bir şey O da var. veriyor, evet. O da kredi vermeye başladı. Bu tür güzelliklerden yararlanıyoruz aslında Şimdi Amerikan şirketi olarak. bir girişimci olarak, yani şimdi bütün aslında işin arka tarafına dönen her şeyi öğrendik. Yani bizi izleyenler de yeni girişimciler de artık o sistemi nasıl çalıştığını öğrendi. Hani ilerlemesi gereken yolu en azından öğrenmiş oldular bence. Ama hep patikayla dolu o yol. Yani tabii. o bir türlü düzlük ilerleyemiyorsunuz. Yani Kesinlikle. demin bahsettiğiniz gibi yani giriyor devreye. Tamam doğru yol bu ama ya şu an doğru yoldan gidemiyoruz galiba. Nasıl gitmeliyiz? Burada hep aslında ayakları yere basmak gerekiyor ama bazen uymayabiliyor. Community'nin kaç üyesi var şu an? 100.000'i geçkin. 100.000'i geçiyor. Evet. Peki bunun ne kadar ücretli üye diyebiliriz? Onun şeyini vermeyeyim. Bilgisini onun paylaşmayayım. Oradan ciroyu çıkartmayalım. Ciromuz o kadar yüksek değil. Şu Tamam, andaki anladım. hedefimiz şeye bağlı. Şu andaki bütün hedefimiz growth aslında. Büyüme odaklı. Hedefli. Ama şunu söyleyebilirim. Community cash pozitif bir şirket. Yani artıda bir şirket. Bütün giderlerini karşılıyor. Sunucularından, AWS'ten, Amazon'undan çalışanların maaşlarına kadar veya diğer giderlerine kadar her şeyi karşılayıp kasasında artı kalan bir girişim. 100.000 üye çok iyi bir rakam bu arada. Peki değerlemeyi aldınız mı hiç şirketi, community'ye? Değerleme çok yakında. Şu anda aşamadayız. Tahmini nedir peki? Yatırım aşamasındayız. Paylaşmasam O da paylaşmayalım. Bu da doğru olur. Yani şu an için derken bu konuşmayı 15 gün sonra yapsaydık Öyle mi? bunu paylaşabilirdim. Tamam, bir video daha yaparız gelecekte. Ben çok güzel potansiyel görüyorum. Ya community'nin kendi içerisindeki yani kullanıcı tarafındaki fonksiyonu inanılmaz güzel. Yani ben açıkçası kullanmıyordum. Bakacağım ben de. Benlik bir şey var mı diye. Yani insanları bir araya getirmek, tek çatı altında toplamak, onların fikir alışverişlerini bir çatı altında yapmalarını sağlamak, onlara etkinlikler düzenletmek yine tek bir çatı altında. Bu inanılmaz bir şey, çok güzel. Yani biz de mesela pandemi öncesi sürekli etkinlikler düzenliyorduk. İnsanları bir araya getirip bir networking imkanı sunmaya, onları birbirleriyle tanıştırmaya çalışıyorduk. Tabii bunu yapmak çok zor oluyordu. Kendin
çevremizi kullanarak bunu yapmaya çalışıyorduk. Ama community gibi bir sistem bunları daha da kolaylaştırmış. Kesinlikle. Belki de yeni teknolojilere, işte bu metaverse dünyasıdır, işte NFT'ler vesaire, bunlara da kendini bir şekilde entegre ederek böyle yepyeni bir inovatif değer katıp yepyeni bir yüze belki kavuşabilir gelecek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok yakından takip ettiğimiz iki sektör. Topluluk bugün aslında bu dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Community dediğimiz olay. Büyük şirketler, Microsoft'lar, Apple'lar, Apple bir adım daha geri durayım Apple kelimesinden ama Microsoft'lar, Google'lar buna çok önem veren şirketler. Artık community manager'lar, yani topluluk yöneticilerini Hollywood'dan getiriyorlar. Evet. Aktörler, aktrisler geliyor artık. İnsanlara ürünlerini, kendilerini anlatmanın en güzel yollarından bir tanesi. Şirketler içerisinde çok önemli bir konu. Ve pasif gelir elde etme gibi bir gündem vardı bilirsiniz yakın zamana kadar. Evet. Şimdi o aslında ne olarak değişti? Creator ekonomi, yaratıcı ekonomi olarak değişti. Kelime değişti aslında. Belli kalıplar, benzer Fonksiyon kalıplar. aynı ama. Fonksiyonelite, çok benzer fonksiyonelitelerdiler. Hep arkalarında topluluk var. Topluluklarla hareket etme. Çünkü siz bir audience oluşturuyorsunuz. Bir hitap ettiğiniz kitleyi oluşturuyorsunuz. Bu Twitter'da da olabilir, YouTube'da da olabilir, Facebook'ta da olabilir, farklı mecralarda olabilir. Tabii ki community'de olabilir. Bir hitap ettiğiniz kitleye ulaşıyorsunuz ve o kitleyle aslında bir şeyler yapıyorsunuz. Bu bir size yaratıcı ekonomiye giden de bir yol açmış oluyor aynı zamanda. Topluluk bugün en önemli konusu. Metaverse'de bizi heyecanlandıran bir konu. Yani Metaverse'de etkinlikleri nasıl konumlayacağımızı düşünüyoruz biz de. Ama şu an tabii çok bir bilinen bir durum değil. Ama yani Zuckerberg'ün şeyi bizi de heyecanlandırdı. Açıklamaları bizi de heyecanlandırdı. Yani takip ettiğimiz bir alan yakından. Evet, kesinlikle. Yani oradaki teknolojiye ayak uydurursanız hayatta kalırsınız. Yoksa ne yazık ki biten bir proje olur. O yüzden ben öyle olmasını istemiyorum. O vizyon da var sizde. Fizikselin ben biteceğine inanmıyorum bu arada. Pandemi aslında online etkinlikler şu anda community'de düzenleniyor ama benim online etkinliklere dair hiçbir inancım yok. Yani bir girişimci olarak ve topluluk insanı olarak ve yani bu işi yapan biri olarak söylüyorum ki bizim community altında Community Live adında bir online konferans ürünümüz de var. Direkt alıp çok büyük konferanslar düzenleyebiliyorsunuz. Milyon izleyici alabiliyorsunuz içerisine. Bu ürünü satmamıza rağmen ben online konferanslara inanmayan biriyim. Fiziksel etkinlikler bitmeyecek. Her ne kadar pandemi döneminde olsak da, kuralları olsa da dünyada ben bunun biteceğine inanmıyorum. Ama tabii konumlamalar farklı olabilir. Eğer bütün dünya online etkinlik olsaydı ben community projesine asla girmezdim. Sevmediğim bir alan. Tabii önemli olan burada insanların fiziki olarak bir ortama gelmesi. Tıpkı eskilerde olduğu gibi, yani eskiler diyoruz gerçi ama 3 yıl önce, 2 yıl önce olduğu gibi artık böyle insanlar daha böyle yüz yüze görüşecekleri ortamlar yaratmak istiyorlar. Buna eminim. Şimdi böyle konuşunca da şey gibi olmayalım. İnovasyona kapalılar. Sadece fiziksel yönlenmişler. Yok. Heyecanla takip ediyoruz. Metaverse'ün de bizim dünyamızın ne getireceğini, nerede kendimizi konumlayacağımızı takip ediyoruz ama ben emir olarak, personally, kişisel olarak fizikselden yanayım. Aynen. Ve topluluk dediğimiz olay şu anda çok büyük topluluklar var community'de. 10.000, 15.000 kullanıcı geçmiş topluluklar var ve etkinlikler çok kalabalık oluyor ama topluluk dediğimiz 4 kişiden de oluşabilir, 5 kişiden de oluşabilir, 10 kişi de olabilir ve etkinliklere sadece 15 kişi de gelebilir. Aslında o şeyi yakalamak, doğru kitleyle beraber olabilmek orada. Kesinlikle. Emir, çok teşekkür ederim. Gerçekten ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben de çok gerçekten. memnun oldum. Emir gibi sizin de farklı bir projeniz ya da izleyenlerin istifade edeceği bir hikayeniz varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümünde yer alan formu doldurun veya yukarıdaki e-posta adresine bize mesaj gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.